Herkese merhaba arkadaşlar. Bilgisayarımın ön taraftaki USB portlarından bir tanesi çalışmıyor. Bunun için söktüm. Bakıma aldım aslında. Kullanmış olduğum bilgisayarım bu. YouTube işleri için oyunlar, arşiv, artık internet ne gerekiyorsa. 3-4 yıl önce almış olduğum bir anakarttı bu. Bir arkadaştan almıştım. Kuvvetli bir şey. A-oyun işlemcisi var. Yani Pentium olarak karşılığını tam bilemeyeceğim ama i5, i7 civarı bir şeye denk geliyor. İyi değişimi gördü. Güzel de bir RAM'i var. İşlemcisi var. Hızlı. Godavari denilen bir seri. Kasa eski kasam. Bunun içerisine montajını yapmıştım. Yine eski güç kaynaklarından. Yeni nesillerde çok bu kadar sağlam olanını bulamadım. Tez bozuluyor, tez yanıyorlar. Bunun içinde bir iki restorasyon yaparak bunu kullanmaya devam ettim. Bir iki bozulan eleman vardı. Kondansatörleri falan. Sonra soğutma anlamında şu fanını yeniledim. Büyük bir fan taktım. Sonrasında ise bahsedebileceğimiz şeylerden uzun bir zaman geçti. Bu bilgisayarı elde ettim. Eski bilgisayarıma göre bayağı bir kuvvetli. Tüm YouTube'daki video işlerimi, kullanmış olduğum video programı olarak da pratik olarak Movavi'yi kullanıyorum. Çok pratik gerçekten kullanımı açısından diğer video programlarına göre daha hızlı bir erişim imkanı sağlıyor, sunuyor. Görsel olarak hemen her şeyi menülerden, butonlardan hızlıca halledebiliyorsunuz. İstediğiniz, yapmak istediğiniz her şey, videoyu durdurma, döndürme, dondurma, ne gerekiyorsa yazı ekleme, her şeyi burada pratik bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ve dolayısıyla grafik işlediğiniz için böyle bir sağlam anakarta ihtiyacınız var. Çok profesyonel bir şey değil. Amatörce kullanıyorum ama işimi görüyor. Şöyle bakalım, hard disklerim var. Bir iki tane şu ilk hard disklerimden SATA olan almıştım eski bilgisayar için. 120 GB. Bu miadını doldurmak üzere içerisinde bazı veriler var. Onları alacağım. Şu yine 500 GB'lık bir tane depoladığım hard diskim. Şurada bir tane şöyle göstereyim. Çıkarabilirsem. SSD'm var. Hatta şöyle çıkarıp gösterelim. İlk çıktığı zamanlar almıştım. 240 GB SSD. Toshiba'nın. Bayağı da bir hızlı işimi gördü. Format işlemlerini de hallettim. İki tane sistem kurmuştum. Dengesiz olduğu için birim küçültme yöntemiyle yaptığım için komple sıfırdan F-disk yaparak tamamen sıfırlayıp tam ikiye bölüp hard diski sistemlerimi kurdum. Windows 10 ve Windows 7. Normalde Windows 10 son olan var. Windows 11 de denerim hatta. Bilmiyordum. Uzun zamandır da kurcalamadığım için nasıl bir şey olduğunu merak ettim, yükledim. TPM 2.0 denilen bir çip olayı var. Bu anakartta 1.0 var, tabii ki görmedi. Bunu bazı kod yöntemleriyle çözdüm, açtım ama kullanımı pek hoşuma gitmedi. Biraz daha böyle Android'e benzer, tabletlere benzer bir yapısı var. Dolayısıyla Windows 10'a geri döndüm. Güncellemelerini yaptım. Windows 7'mi kurdum. Bazı kullanmış olduğum programlardan dolayı Windows 10'da çünkü aktif olarak kullanamıyorum. Çalışmıyor. Bazı eksiklikleri var. Dolayısıyla bu SSD üzerinden iki sistemi kullanıp hızlı bir şekilde tüm işlerimi görmüş oluyorum. Şurada bakalım. İki tane CD-ROM'um var. Şu Philips zamanında almıştım. Light Script özelliği var. CD'nin veya DVD'nin üzerine resim çizebilme özelliği. Bunu denemiştim birkaç tane CD ile, sonrasında da bu hevesimiz dağılınca öyle kaldı. IDE dediğimiz portla bağlanıyor. Onu söktüm, iptal ettim. Kullanmıyorum artık. SATA olan bir tane DVD writer buldum. Bunu kullanıyorum. Şöyle yedek hard disklerden bir tane daha kendime ayarlamıştım. Şu kapağımızı gösterelim. Bilgisayarın ön yüzü bu şekilde. Şimdi burada mouse'u takıp bağladığımda bir sorun var. Bir tane kullanabiliyorum. İkinci bir port gerektiğinde takıyorum. Mouse'u çalıştırıyor, ışıkları yanıyor ama hareket ettiremiyorum veya tıklayamıyorum. Menüleriyle ilgili sıkıntılar oluyor. Bunu bir gözden geçirip bakacağız sorun nedir. Şurada daha önceden kullanırken eskiden eski anakart üzerinde burada bir yanık oluşmuştu. Yol yanmış, erimiş. Ben de bir köprü atmıştım telli. Çalışıyordu. Şimdiki sorunu neyse onu bakmaya çalışacağım.
Şöyle burada da gerekli bağlantıları var. Pin yuvalarını bulup kılavuzundan anakartın bağlamıştım. Yine şöyle birçok SATA enerji kabloları, eski tip çoğaltıcılarla da bağlayıp kullanabiliyorum. Şurada anakart üzerinde 6 tane port var. SATA portu. Birçok 5 tanesini kullanıyorum. CD-ROM, SSD. Şuradaki hard diskim, yeni hard diskim. Bir tane de şöyle var demiştik. Aktif bir şekilde kullanıyorum. Sistemim bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir monitörüm var. Bunu da ikinci el almıştım. Fakat bunu aldığımda artık öncesinde monitörüm olmadığı için, yani tüplü monitör varken, bu alanı küçük, yer kaplıyor, görüntüsü çok iyi değil. Yeni bir monitöre ihtiyaç duyunca da şöyle televizyonumu kullanmaya başladım. TV'deki DVI kablo ile HDMI portuna girip ses sistemim var. Ses kablolarıyla falan şöyle bakalım. Sonrasında da tamamen HDMI kabloya geçip ses olayını da çözdüm. Tek kablo üzerinden şöyle uzun bir kablo bularak. Buna da alıştığım için televizyondaki görüntüye bu monitör artık küçük geliyor. Bunu kullanamıyorum. Yani buna baktığım zaman böyle dar bir alanda hissediyorum kendimi. Fakat monitör olarak televizyonu kullandığım için 102 şeklinde daha ferah bir görünüm elde ediyorum. Her şeyi rahatlıkla çalışmalarımı yapabiliyorum. Dolayısıyla da hiçbir sıkıntı yaşamadan her şeyi yerine getirmiş oluyorum. Bu yedekte kaldı böyle. Herhangi bir şekilde bunu yine 3-4 yıl önce ikinci el olarak almıştım. Fujitsu LED ekran 150 lira gibi bir rakamı almıştım. Şu an ne kadardır bilemiyorum piyasasını. Bu da yine akvaryumların için yaptırdığım bir dolabım. Alt kısmını da böyle bilgisayar için olsun, yedek parçalarımı saklayabileceğim şekilde olsun. Kendi kafama göre dizayn ettim. Ona göre yaptırdım mobilyacıya. Kasa burada duruyor genellikle. Şurada yine kablolar var. Ses kablosu, internet kablosu, ne gerekiyorsa. Telefon hattı, her şey buradan şöyle televizyonla bilgisayar arasında geçişleri sağlayan hatlarım. Bunlar yine diğer çeşitli kablolar. Modemin adaptörü, aç kapama düğmesi, akvaryumla ilgili bazı kablolar. Böyle bir düzeneğim var arkadaşlar. Bunları da göstermek istedim size. Bazı soran, merak eden arkadaşlar olmuştu. Nasıl bir sistem kullanıyorsun? Bilgisayarın nedir? Hangi ortamdasın? Ekipmanlarım bunlar. Çok profesyonel değil, amatörce ama işimi görüyor. Şimdi şuradaki sıkıntıyı bulabilmek üzere incelemeye geçeceğim. Bulduğumda da devam edeceğim videoma. Şimdilik durduruyorum. Evet, sıkıntıyı buldum arkadaşlar. Şöyle, yani almaya çalışayım görüntüye diyeceğim ama ortam çok ışık değil. Çıkmıyor. Şuradaki USB portunun dibindeki pinlerin lehimlerinde açılmalar meydana gelmiş. Çatlak şeklinde. Şu gördüğünüz kılcal yollara olan bağlantısı kopmuş. 3 tanesi bağlıysa bir tanesi bağlı değil. O yüzden enerji 5 volt geliyor. Fakat data veya clock hatlarından bir tanesi koptuğu için USB hattında, bilen arkadaşlar vardır illaki içinizde. Mouse'a elektrik geliyor, ışığı yanıyor fakat çalışmıyor. Bundan dolayı üst port sağlam, onda sıkıntı yok. Dediğim gibi önceden bir tadilat görmüştü, yolun bir tanesi kopmuş. Onu onarmıştım, tel atıp şuraya direkt çalışır hale getirmiştim. Şimdi bunun onarımı gerçekleştireceğim fakat bununla videoyu uzatmak istemiyorum. Sıkıntı buydu, bir de sistemi göstermek, anlatmak istemiştim. Şu an zaten gerekli teçhizatım da yok bunu yapabilmek için. Havya ile bir yerde güzelce kazıyıp temizleyip tinerle lehimini yapacağım. Hepsi bu kadar, çözülmüş olacak. Sonra yerine takacağım, soketlerini bağlayacağım. 2 USB'miz de çalışmış olacak. Ayrıca burada yine ses bağlantıları var. Hoparlör çıkışı ve mikrofon. O arkasında zaten olduğu için kullanmamıştım. Buna gerek duymadım. Burada başka da gösterebilecek pek bir şey yok. Sistemimiz bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.